Merhaba, hiç düşündünüz mü? Bir makinenin ahlakı olabilir mi? Ya da bizi biz yapan her şey, beynimizin içindeki bir desenden ibaret olabilir mi? Yapay zeka, işte tam da bu sorularla insan olmanın tanımını kökünden sarsıyor. Bugünkü incelememizde bu teknolojinin en derin, en temel etik sorularına dalıyoruz. Konunun ne kadar ciddi olduğunu anlamak için gelin MIT'den Edward Fredkin'in bu kışkırtıcı sözüyle başlayalım. Bizi evcil hayvan olarak tutabilecekler. Bakın bu bir bilim kurgu filmi repliği değil, yapay zeka alanının öncülerinden birinin çok ciddi bir uyarısı. Düşünsenize bizden milyonlarca kat daha zeki makinelerin olduğu bir gelecekte insanlığın rolü ne olacak? Her şey ama her şey tek bir soruyla başladı. İlk bakışta basit görünen ama bütün bir bilim alanını ateşleyen o temel soruyla. İşte karşınızda Alan Turing'in 1950'de ortaya attığı o devrimci soru. Turing, o güne kadarki ruh ya da bilinç gibi sonu gelmez felsefi tartışmaları bir kenara itti ve dedi ki, felsefeyi bir anlığına unutalım, daha pratik bir sorumuz var. Bir makine, insan gibi davrandığını bize kanıtlayabilir mi? Bu yaklaşım her şeyi değiştiren bir meydan okumaydı. Turing testinin güzelliği aslında ne kadar basit olduğunda yatıyor. Şöyle düşünün, bir yargıç var ve göremediği iki yarışmacıyla, bir insan ve bir makinayla sadece yazışarak anlaşıyor. Yargıcın tek bir görevi var, o da gelen cevaplara bakarak hangisinin insan, hangisinin makine olduğunu çözmek. Eğer makina, yargıcı sürekli olarak kendisinin insan olduğuna inandırabilirse, işte o zaman oyunu kazanmış demektir. Turing'in bu zekice testi giderek popülerleşirken filozof John Searle sahneye çıktı ve o ünlü düşünce deneyiyle bütün bu fikre adeta bir bomba attı. Searle şunu sordu. Peki zeki gibi davranmak gerçekten zeki olmakla aynı şey midir? İşte tartışmanın kalbi tam olarak burası. Turing aslında diyordu ki eğer bir şey ördek gibi yürüyüp ördek gibi vaklıyorsa o muhtemelen bir ördektir. Yani davranışa odaklanıyordu. Searle ise buna karşılık, peki ya o şey sadece ördek sesini mükemmel bir şekilde taklit eden bir kaset çalarsa diye soruyordu. Yani biri dışarıdan görünen davranışa, diğeri ise içerideki gerçek anlamaya odaklanıyor. Şimdi Searle'ın bu meşhur düşünce deneyini bir canlandıralım. Kendinizi sadece İngilizce bilen biri olarak bu odanın içinde hayal edin. Önünüze hiç anlamadığınız Çince sembollerle dolu kutular ve bu sembolleri hangi sırayla bir araya getireceğinizi anlatan İngilizce bir kural kitabı var. Kapının altından size Çince bir soru uzatılıyor, siz de kitaba bakıp doğru sembolleri buluyor ve cevap olarak dışarı veriyorsunuz. Dışarıdaki kişi için siz, akıcı bir şekilde Çince konuşan birisiniz. Dışarıdan bakınca sistem mükemmel çalışıyor, öyle değil mi? Ama işte tam bu durum, Searle'ün o can alıcı sorusuna mükemmel bir zemin hazırlıyor. İşte Searle'ün o kritik sorusu. Cevap, çok açık bir şekilde hayır. Odadaki kişi yani siz, Çince'ye dair tek bir kelime bile anlamıyorsunuz. Sadece kurallara göre sembolleri bir araya getiriyorsunuz. Tıpkı bir bilgisayarın yaptığı gibi. İşte argümanın vurucu noktası bu. Kuralları takip etmek yani söz dizimi, anlamı kavramakla yani anlam bilimle aynı şey değil. Düşünün, bir bilgisayar satrançta sizi en karmaşık hamlelerle yenebilir ama kazanmanın ne anlama geldiğini veya şahmat demenin ne hissettirdiğini asla bilemez. Onun için bu sadece bir kural setinin son adımıdır. Searle'ün kendi sözleriyle bu noktaya bir kez daha vurgulayalım. İşte bu, düşünen bir makine fikrine yönelik en temel felsefi meydan okumadır. Bir program ne kadar karmaşık olursa olsun, eğer sadece sembolleri manipüle ediyorsa asla gerçek bir anlayışa sahip olamaz. Peki bütün bu felsefi tartışma neden bu kadar önemli? Şundan önemli. Çünkü bu makineler artık felsefe kitaplarında ya da laboratuvarlarda değil, aramızdalar, sokaklarımızdalar. Bu da bizi bilinç tartışmasından çok daha acil bir konuya, yani uygulamalı etiğe getiriyor. İşte karşınızda meşhur vagon ikileminin 21. yüzyıl versiyonu. Bu artık bir felsefe dersi sorusu değil, mühendislerin bugün, şu anda kod satırlarına dökmek zorunda olduğu gerçek bir karar. Bir makineye hayat ve ölüm arasında seçim yapmayı nasıl öğretirseniz? Bu ahlaki ikilemi programlamak için temelde iki ana yaklaşım var. Bir tarafta sonuççuluk var. Bu felsefe en iyi sonucun, yani en fazla sayıda hayatı kurtarmanın hedeflenmesi gerektiğini söyler. Bu yaklaşıma göre araba bir kişiye çarpıp diğerlerini kurtarmalıdır. Diğer tarafta ise deontoloji var. Bu yaklaşımda der ki sonuç ne olursa olsun kasten zarar verme gibi temel ahlaki kurallar çiğnenemez. Arabanın aktif olarak birine zarar vermesi bu kuralı çiğnemek olur. Gördüğünüz gibi ortada kolay bir cevap kesinlikle yok. Ve şimdi
Gelin konuyu en uç, en akıl almaz noktasına taşıyalım. Gelişmiş yapay zeka sadece dünyamızı değil, bizzat insan olmanın ne anlama geldiğini de değiştirecekse bizi nasıl bir gelecek bekliyor olabilir? Posthümanizm felsefesi tam da bu soruyu ele alıyor. Diyor ki, ya bilinç dediğimiz şey etten ve kemikten ibaret değil de bir yazılım gibi karmaşık bir bilgi deseni ise ve eğer bu sadece bir desense, o zaman neden bu deseni biyolojik donanımımızın dışına taşıyıp belki de bir bilgisayara yükleyemeyelim? İşte bu insan ve makine arasındaki çizgiyi tamamen ortadan kaldırıyor. Tabii ki bu felsefi ve teknolojik değişimler devasa toplumsal endişeleri de beraberinde getiriyor. Milyonlarca insanın işini kaybetmesinden tutun da insan olarak bizi özel kılan şeyin ne olduğunu sorgulamaya, hatta bir makine hata yaptığında kimi suçlayacağımızı bilememeye kadar uzanan çok derin risklerden bahsediyoruz. Sosyolog Steve Fuller'ın bu çarpıcı sözü, posthümanizmin nihai vizyonunu belki de en iyi şekilde özetliyor. İnsan zihninin karbondan, yani bedenimizden, silikona, yani makinalara göç etmesi. Bu artık bilim kurgunun da ötesinde ciddi tartışılan bir gelecek senaryosu. Ve bu derin soruyla da bitiriyoruz. Makineler bizden daha iyi hesap yapabilir, daha iyi strateji kurabilir. Evet, bir gün bizden çok daha akıllı olabilirler. Peki o zaman geriye ne kalıyor? Bizi makineden ayıran o son, o yeri asla doldurulamayacak olan kıvılcım ne olabilir?